Günümüzden 5000 yıl önce yaşamış olan Sümerlerin kültür ve medeniyet özellikleri çok ilgi çekicidir. Sümerler, tarihin en eski medeniyetlerinden biri olarak kültürel ve dini yapılarıyla dönemin çok ötesinde bir yaşam tarzı oluşturmuşlardır. Gelişmiş inanç sistemleri, dini ritüelleri, sosyal yapıları ve hukuk düzeni bu uygarlığı benzersiz kılarak günümüze ön ayak olmuştur. Sümerler, evreni yaratan ve işleyen bir grup tanrılar alemine inanmışlardır. Bu tanrılar, insan benzeri fakat insanüstü ölümsüz varlıklardı. Aynı zamanda ölümlüler tarafından görülmeyen, önceden yazılmış kanunlara göre evreni yöneten varlıklardı. Her biri evrenin belirli bölümlerini, örneğin gökyüzündeki cisimleri, ayı, güneşi, gezegenleri gibi ve yeryüzündeki doğal güçler olan rüzgar, fırtına gibi güçleri kontrol ediyordu. Ayrıca şehirler, devletler, tarım araçları ve kültürel yapılar gibi insan yapılarını da denetliyorlardı. En nihayetinde insanlar tanrılara hizmet etmek için yaratılmıştı. İnsani özellikleri olan tanrılar inancında, ibadethaneler tanrıların barınma problemine, sunulan kurbanlar ise yiyecek problemine bir çözümdü. İnsanlar tapınakları inşa ederek, kurbanlar sunarak tanrılara hizmet ediyorlardı. Bu örnekleri çeşitlendirebiliriz. Sümerler, tanrıların yaratıcı gücünü tanrısal söz ile ilişkilendiren bir inanç sistemi geliştirmişlerdir. Bu doktrine göre yaratıcı tanrıların işlevi, bir plan ortaya koymak ve bu planı kelimelerle dile getirmekti. Bu anlayış tüm Yakın Doğu'da yaygın bir inanç haline gelmiştir. Tanrılar kendi aralarında hiyerarşiye sahipti. Güneş tanrısı ile şarap tanrısı aynı önemli değildi. En önemli tanrılar, kaderleri tayin eden 7 tanrı ve büyük tanrılar olarak bilinen 50 tanrıdan oluşuyordu. Her şehrin koruyucu tanrısı farklıydı. Tıpkı insanlar gibi tanrılar da planlar yapıp uyguluyor, yiyip içiyor, evlenip çoluk çocuk sahibi oluyor, geniş aileler geçindiriyor. İnsani tutku ve zaaflara yakalanıyordu. Genelde doğruluk ve adaletten yanalardı. Gök ve yer dağında, güneşin doğduğu yerde yaşadıklarına inanılıyordu. Tanrıların içinde büyük önemi olan 4 tanrı şunlardır: Gök tanrısı An, hava tanrısı Enlil, su tanrısı Enki ve büyük ana tanrıça Ninhursak. Tanrı An uzun yıllar boyunca Sümer'de kutsanmıştır. Ancak zamanla eski şöhretini kaybetmiş, Panteon'daki gücü azalmıştır. Adı ilahi ve mitolojik metinlerde pek sık anılmamaya başlanmıştır. Geç dönemlerde Enlil'in gücü artmıştır. Hükümdarlar meşruiyetini Enlil'den almışlardır. Enlil hükümdarlara, hükümdarlığı temsil eden kraliyet asasını vererek kimin kral olacağına karar verirdi. Geç devirlerdeki mitoloji ve ilahilerde Enlil, evrende çoğunlukla iyiliksever bir tanrı olarak kabul edilmiştir. O, günü getiren, insanlara acıyan ve evrende yararlı işler yapmayı sağlayan bir figürdür. Enlil, devletleri, ağaçları, bitkileri yeryüzüne çıkarmayı planlayan tanrıdır. Ayrıca memlekete bereket, bolluk ve zenginlik getiren de odur. İnsanların ilk kullandığı tarım aletleri olan kazma ve boyunduruğu da Enlil'in yaptığına inanılır. Diğer bir önemli tanrı ise Enki'ydi. Yeryüzünü düzenleyen odur. Bilgelik tanrısıdır. O becerikli, hünerli, gözü pek ve bilgedir. Dördüncüsü Ninmah, Ulu Hanım olarak da bilinen ana tanrıça Ninhursag'dır. Daha eski çağlarda bu tanrıçanın yeri daha üst sıralardaydı. Ayrıca Nintu, doğuran hanım olarak da tanımlıyordu. İlk Sümer hükümdarları kendilerini Ninhursag'ın sürekli sütle beslediği diye betimlemeyi severlerdi. Bu 4 tanrıya ek olarak 3 önemli göksel tanrı daha vardı. Ay tanrısı Nanna, Nanna'nın oğlu güneş tanrısı Utu ve Nanna'nın kızı tanrıça Inanna. Inanna'ya Samiler İştar diyordu. Tanrıça Inanna, cinsellik, aşk, doğurganlık ve savaştan sorumludur. Inanna'nın hikayeleri Sümer'de geniş bir yer kaplamaktadır. Sümerlerdeki ahiret inancına göre insanlar öldükleri zaman dünyasal yaşamın kederli ve sefil bir yansıması olarak karanlık ve kasvetli ölüler diyarına iniyordu. Dolayısıyla bir ahiret inancı olsa da ölümden sonraki dönem acılar içinde geçeceğinden dünya üzerindeki hayata daha çok önem veriliyordu.
Sümerler'de ibadet ve dini ritüeller hayattayken ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması amacıyla, diğer bir deyişle daha iyi bir hayat, zenginlik, zorlu bir hastalıktan şifa bulma gibi temennilere yönelik yapılırdı. Dini ritüeller kurban, sunu, dua ve dini merasimlerden oluşmaktadır. Bu ritüeller genellikle tapınaklarda, istisnai olarak da doğada gerçekleştirilirdi. Dini ritüellerin kaynağı mitolojidir. Yine en nihayetinde siyasi otoriteye gücün tanrılar tarafından verildiği, dolayısıyla siyasi otoritenin iradesinin tanrı iradesi olduğuna inanılıyordu. Yani ritüellerin ne şekilde icra edileceğine ise siyasi ve dini otoriteler karar vermiştir. Kurbanlar kan içeren ve kan içermeyen kurbanlar olarak ikiye ayrılıyordu. Sümerler, tanrıların en çok hoşlarına gidecek kurbanların küçükbaş hayvanlar olacağını düşündüğü için genelde kuzu, oğlak, koyun gibi hayvanları kurban etmişlerdir. Kan içermeyen kurbanlar ise meyveler, sebzeler, süslü gibi şeylerden oluşur. Tapınaklarda tanrı heykelini görecek şekilde inşa edilmiş sunaklar vardı. Kurbanlar bu sunaklarda sunuluyordu. Keşfedilen bir tablette tanrılar için hazırlanacak kusursuz bir sununun reçetesi verilmiştir. Tablete göre sadece arpa ile beslenmiş 2 yaşında 21 koç, sütle beslenmiş 4 koyun, otla beslenmiş 25 koyun, 2 boğa, 1 süt danası, 8 kuzu, 60 adet çeşitli kuş, 3 piliç, 7 ördek, 4 tane de yaban domuzundan oluşur. Dini ritüellerin tamamında dualar okunurdu. Dualar okunurken eller göğüs kafesinin üzerinde kenetlenirdi. Tüm bu dini ritüellere rahipler liderlik ederdi. Özel bayramlarda ve tatillerde ritüeller çok daha gösterişli yapılıyordu. Ceylan yeme ayı, Şulgi bayramı ayı gibi ay isimlerine bakılırsa her yıl tekrarlanan birçok bayram vardı. Bu bayramların bazıları günlerce sürüyor, özel kurbanlarla, geçit törenleri ile kutlanıyordu. Ayrıca her ayın birinde, 7'sinde ve 15'inde çeşitli törenler düzenleniyordu. Koro ile orkestralar oluşturularak ilahiler okunuyordu. Şehir ve kutsal mekanlar temizlenip süslenerek hazırlık yapılıyordu. En önde tanrı tasvirlerinin bulunduğu yaya geçitleri düzenlenmiş, ziyafetler düzenlenerek halkın coşkuyla bu törenlere katılması sağlanmıştır. Önemli bayramlardan biri, belki de günlerce süren törenlerle kutlanan Yeni Yıl tatiliydi. Yeni Yılın en önemli ayini, Sümer ülkesinin ve halkının refahı için Tanrı Dumuzi'yi temsil eden kralla Tanrıça Inanna'yı temsil eden rahibelerden biri arasında gerçekleştirilen kutsal evlilik ayinidir. Bu ayini başlatan hikaye ise oldukça ilginç. Kardeşi Utu'nun tavsiyesiyle Tanrıça Inanna, çoban tanrısı Dumuzi ile evlenmişti. Çok mutlulardı. Bir gün Inanna, kız kardeşi Ereşkigal'i görmek için yeraltı dünyasına iner. Ereşkigal ise Inanna'nın ölüler diyarına hakim olmak için geldiğini düşünür. Bu yüzden Inanna'yı ölümcül bakışla bir cesede dönüştürür. Fakat Inanna daha önceden veziri Ninshubur'u uyarmıştı. Ninshubur, tanrısı Enki'nin desteğiyle Inanna'yı hayata döndürdü. Yeraltı dünyasına giren bir kişinin kurtulabilmesi için kendi yerine geçecek başka birini bulması gerekmektedir. Inanna yeryüzüne çıktığında ilk olarak kocasının yanına gitti. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Dumuzi'yi iyi elbiseler içerisinde yanında bir başka kadınla tahtında gören Inanna oldukça sinirlenmiş, yeraltı cinlerine Dumuzi'yi kendi yerine götürmelerini emretmiştir. Inanna, Dumuzi'nin götürülmesinden dolayı oldukça üzgün olsa da yaptıkları yüzünden bunu hak ettiğini düşünür. Dumuzi'nin düştüğü duruma oldukça üzülen kardeşi Tanrıça Geçtinanna gönüllü olarak her senenin yarısında Dumuzi yerine yeraltı dünyasına inmeyi kabul etmiştir. Bu şekilde Dumuzi yılın yarısını yeryüzünde geçirir. Her ilkbaharda yer altından çıkan Dumuzi Inanna ile beraber olur. Dumuzi'nin yer altına inmesiyle can veren tabiat her ilkbaharda onun Inanna ile buluşması üzerine tekrar hayat bulur. Bitkiler yeşerir, ekinler yetişmeye başlar. Kuruyan ağaçlar çiçekler açar. Kısacası tüm yeryüzü yeniden canlanır. Dumuzi, şehrin hükümdarı tarafından temsil edilirken, Inanna ise tapınağın baş rahibesi tarafından canlandırılıyordu. Inanna ve Dumuzi'nin yeniden bir araya gelmesi simgesel törenlerle tasvir edilmiştir. Rahipler
şehir ve toplumun geleceği için büyük kehanetlerde bulunurlardı. Bu kehanetler halk tarafından ilgiyle takip edilirdi. Ayrıca büyük kehanetlerin yanında daha bireysel olan fal ve büyü gibi uygulamalar da yaygındı. Sümerler'de büyüler ak ve kara olmak üzere ikiye ayrılırdı. Bir kişinin kötülüğü için kara büyü yapmak ölüm cezası gerektiren ağır bir suçtu. Rahipler kara büyünün tespiti için şikayetçi kişiye kehanetlerde bulunuyordu. Tespiti halinde de panzehiri olan ak büyü yapılıyordu. İnsanlar tüm bunlardan korunabilmek amacıyla gerek evlerinde gerek üstlerinde çeşitli tabletler, tılsımlar taşıyorlardı. Sümerler yağla suyun karıştırılmasıyla elde edilen şekillere göre çeşitli kehanetlerde bulunmuşlardır. Fakat kurban edilen hayvanın karaciğer ve bağırsakları vasıtasıyla yapılan kehanetler en fazla gerçekleştirilen uygulama olmuştur. Kehanette bulunma konusunda Sümerler rüyalara büyük bir önem vermiştir. Rüyalar tanrıların iletişime geçtiği bir yol olarak kabul edilmiş, görülen bu rüyalar tanrıların haberleri, uyarıları ve gelecekten haber veren kesin bilgiler olarak düşünülmüştür. Ölümden sonra ölen kişinin ruhu ile bedeni arasındaki ilişkinin tam olarak kopmadığına inanılıyordu. Bundan dolayı ruhun ölüler diyarına gidebilmesi için bedenin defnedilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Dolayısıyla ölülerine uygun bir şekilde gömmüşlerdir. Ölüm ve ölümden sonraki hayatla ilgili inanışlar Sümerleri bir hayli korkuttuğu için ölen insanlara saygı gösterilmiş ve ölen kişinin ruhu teskin edilmeye çalışılmıştır. Cenazeler sırt üstü ve yan biçimde defnedilmiştir. Zengin insanlar elbiseleriyle, daha az seviyedeki sınıf ise basit dokuma veya sazlardan yapılan hasırlarla gömülmüştür. Genelde ölen kişinin mesleği ile ilgili nesneler mezarına konulmuştur. Mesela askerler silahlarıyla, saraylı kadınlar mücevherleriyle, müzisyenler enstrüman aletleriyle defnedilmişlerdir. Kralların ölümü sonrasında büyük törenler düzenlenmiştir. Ölen kişi adına defin işlemlerinde olduğu gibi definden sonra da ayda bir defa kurbanlar kesilmiştir. Tanrılara sunulan takdimlerin ve bütün bu ritüellerin ölen kişiyi rahatlatacağına, sunulan bu yemeklerden ölen kimsenin de yararlanacağına inanılmıştır. Ayrıca Sümerler kilden yapmış oldukları bir boru vasıtasıyla toprağa sıvı dökme ayinleri yapmışlardır. Bu ayinle yeraltı dünyasındaki ruhların susuzluklarının giderileceğini düşünmüşlerdir. Sümerler daha çok doğayı, evrenin başlangıcı ve işleyişini düşünmüşlerdir. Bu meyanda pozitif bilimlerden ziyade uzay ve din biliminde geliştiler. Fakat düşüncelerini sistematik bir felsefi çerçevede ele almamışlardır. Tarihçiler Sümerlerin düşüncelerini tabletlerdeki mitolojik anlatımlar ve destanlardan anlayabildiler. Modern düşünürler yarın bir gün konu hakkında genel kabulün değişebileceğini kabulleniyorlar. Fakat Sümerler bu konuda katıdır. Evrenin doğumu ve işleyişi hakkındaki düşüncelerinde çok emindirler. İnsanlar yer yer tanrıların insanlar gibi öfke ve benzeri duygular yaşamasının sonuçlarına göğüs geriyorlardı. Yani tanrılar plan yapar, insanlar boyun eğerdi. Dolayısıyla özgür iradelerinden söz edilemeyeceğinden dolayı batılı filozoflar gibi bu konulara kafa yormamışlardır. Sümerler iyilik ve gerçeğe, yaşam ve düzene, adalet ve özgürlüğe, doğruluk ve dürüstlüğe, bağışlama ve acımaya çok değer veriyorlar. Kötülük ve yalandan, yasa tanımazlık ve düzensizlikten, adaletsizlik ve baskıdan, günahkarlık ve sapıklıktan, zulüm ve merhametsizlikten de tiksiniyorlardı. Sümerlerin nüfusları arttıkça çok sayıda konut ile kamu hizmetlerine yönelik bina ihtiyacı doğmuştu. Kereste, taş gibi bina inşa kaynakları bulunmayan Sümerler, bunun üstesinden bolca kerpiç ve pişmiş tuğla kullanarak gelmişlerdir. Tuğlalar özel kalıplar kullanılarak üretiliyordu. Seri miktarda bolca tuğla üretip bunları büyük boyutlarda bir araya getirerek bir şeyler inşa edebilmek önemli bir yenilikti. Kalabalık şehirlerden büyük ziguratlara kadar çok sayıda bina inşa etmişlerdir. Zigurat demişken, zigurat kelime anlamıyla zirve anlamına gelir. Bir tapınak kompleksinin parçalarından biriydi. Rampalarla çıkılan bir terası bulunan piramitlere benzeyen yüksek geniş kulelerdir. Bunlar dönemin inşaat harikalarıydı. Her ziguratın tepesinde bir tapınak vardır. Ancak bu tapınaklar günümüze ulaşmadılar.
Tapınaklarda tanrıların yaşadığına inanılıyordu. Dolayısıyla buralara sadece yüksek rahipler ve hükümdarlar gibi özel kişiler girebilmekteydi. Ziguratlar günlük yaşamın aktif ve herkese açık bir parçası olmasa da dini kullanımın yanı sıra saldırı anlarında savunma sağlıyordu. Ayrıca taşkın durumlarında sığınak amaçlı da kullanılıyorlardı. Sümerler bazı dini ritüelleri müzik ile yerine getirirlerdi. Tapınaklarda korodan sorumlu kişiler vardı. Hatta bu kişiler müzik eğitimi de verirlerdi. Dolayısıyla Sümerler'de müziğe oldukça önem verildiği çıkarımında bulunabiliriz. Sümerler'de öne çıkan müzik aleti arp ve lirdir. M.Ö. 4000-3200 yılları arasında tarihlenmiş, Sümer'de bulunan en eski tarihli müzik aleti bir boğanın kafatası ile boynuzlarından yapılma küçük bir arptır. Sümerlileri boğaya benzetilerek yapılıyordu. Aletlerin önünde bir de boğa başı bulunuyordu. Büyük Sümerlileri boğa böğürmesine benzer derin, güçlü bastonlar çıkararak boğa sesini çıkarırlardı. Ayrıca bir tapınakta vurmalı çalgı ile ney benzeri üflemeli çalgı eşleştirilmiş olarak bulunmuştur. Sümerler'de şehirlerin nüfusunun oldukça artması, dinamik bir ticaret ve üretim ortamının oluşması, tüm bu düzenin genel kurallar ile denetlenerek işleyen etkin bir sistem olarak tutulması için yazılı hukuk kuralları ve kuralların uygulanması zorunluluğu doğmuştur. Sümerler toplumun temelinde hukuk düzeni olduğunu anlamışlardı. O zamana kadar ki insanlık tarihinin en ileri düzey hukuk sistemini kurmuşlardı. Sümerler ihtiyaçlara göre hukuk kuralları çıkarmışlardır. Örnek olarak bu düzenlemeleri 4 başlıkta inceleyeceğiz. M.Ö. 2750 yıllarında Lagash şehrinde Urukagin adlı bir hükümdar başa geçer. Kendisi dünya tarihinde bilinen ilk reformist ünvanına da sahip. Urukagin adını verdiğimiz reform mahiyetinde bir talimatname hazırlamıştır. Talimatnamenin ön sözünde önceki Lagash hükümdarı ile din adamlarının işbirliği yaparak halka ağır vergiler yüklediklerine, tapınak görevlilerinin vergisini vermeyenlerin mallarını zorla ve zorbalıkla aldığı anlatılmaktadır. Sonra da eski adetleri yeniden tesis ettiğini, özellikle din adamlarının vergi müfettişlerini kaldırdığını, din adamlarının hiçbir fakirin bahçesine zorla giremeyeceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bir ölü gömüldüğünde din adamının alacakları somut şekilde ifade edilmiştir. Bundan böyle kimse dul ve yetimlere haksızlık yapamaz denmiştir. Reformun halkçı kurallar bütünü olduğunu görüyoruz. M.Ö. 2350 yılında Lagash hanedanından Gudea bir takım sosyal reformlar yapmıştır. Bunlar fakirin zengine, zayıfın kuvvetliye ezdirilmemesi, tutsak kölelerin serbest bırakılması gibi reformlardır. Ayrıca ahlakı zayıf insanlar kutsal günlerde şehirlerden uzaklaştırılmıştır. M.Ö. 2100'lü yıllarda Ur şehrinde hükümdar Urnammu bir dizi kanun serisi hazırlamıştır. Kanunun uzun bir öndeyiş kısmı vardır. Kanunların temel prensibi zayıfların ve bireyin korunmasıdır. O, kanunda yalancıları, düzenbazları, halkın öküzüne, koyununa, eşeğine el koyan yağmacıları ülkeden attı. Uzunluk ve ağırlık ölçülerini değiştirdi. Fakiri zengini ezdirmedi. Kanunların yazılı olduğu tabletlerin büyük bir kısmı bozuktur. Okunabilen kısımlardan örnek olarak ise büyücülüğe, kaçak kölelere ve yaralanmaya ait hükümler vardır. Bir de kimin tarafından, nerede yazıldığı bilinmeyen ana ittuşu kanunları vardır. Tabletlerde bir kısım hukuki sorunlar ile çözümleri vardı. Mesela asi bir evlat annesini reddederse o damgalanır ve şehirde dolaştırılarak teşhir edilirdi. Eğer bir baba oğlunu evlatlıktan men ederse oğul evin ve şehir duvarlarının dışına çıkarılırdı. Eğer kadın kocasına sen kocam değilsin derse kadın suya atılma cezasına çarptırılırdı. Sümerler matematikte de gelişme kaydetmişlerdi. Kendilerine has, karmaşık, 60'lık olarak adlandırılan sayı sistemleri vardı. Günümüzde saatin 60 dakika ve 60 saniyeye bölünmesi gibi uygulamalar Sümerlerden miras kalmıştır. Basamak değerli sayı sistemini kullanan ilk toplumdu. Kil tabletlerde çarpma, toplama gibi matematik alıştırmaları yaptılar. Astronomik hesaplamalarda ise bir tür sürgülü cetvel kullanmışlardır. Bir üçgenin alanını ve bir küpün hacmini bulan ilk kişiler yine onlardı.
Sümer medeniyetinin temeli tarım ve hayvancılıktı. Tarım ve hayvancılığı çok daha ileri taşıdılar. Tarıma dayalı bir ekonomik sistem oluşturularak çok daha yüksek nüfusları besleyebildiler. Sabanı Sümerler icat etmişti. Nasıl kullanılacağını nesilden nesile aktarmışlardır. Uzman bir çiftçi grubu oluşturmuşlardı. Fırat ve Dicle nehirleri sayesinde bolca sulama olanağı bulunan düz bir alüvyal araziye yerleşen Sümerler, tarımda farkı özellikle gelişmiş sulama teknikleri sayesinde sağlamışlardır. Çiftçiler, tarlaların etrafına karmaşık kanal sistemleri kazarak tarlalarını sularlar. Gerekli gördüklerinde de suları boşaltırlardı. Bu tarımsal faaliyetleri düzenlemek için ay temelli takvim geliştirdiler. Sümer şehir devletleri arasında ve bu şehirlerin Sümer dışı güçler ile sürekli mücadele içinde olması askeri alanda gelişimi de tetiklemişti. Piyade temelli bir ordu vardı. Piyadeler mızrak ve kalkan kullanırdı. Phalanx'a benzer bir oluşumla dizilirdi. Ayrıca eşekler tarafından çekilen savaş arabalarını da kullanmışlardı. Tekerleğin tarımda kullanımı ile birlikte savaş arabalarında da kullanımı tekerleğin ilk kullanım alanlarındandır. Şehirler genelde surla çevrilmekte olup bolca kuşatma savaşı yaşanmıştı. Yazının icadı tarihimizi değiştiren en önemli icatlardan biri olup yazının icadını başka bir videomuzda inceleyeceğiz. Sümerler'de herkes alanında uzmanlaşmıştır. Gerek şehir içi gerek şehirler arası yoğun bir takas ilişkisi mevcuttur. Sümerler bu meyanda atölyecilik ve metalurjide de yüksek uzmanlık ve üretim sağlayabilmişlerdi. Dolayısıyla Sümer toplumunun temelinde rahipler, soylular, tüccarlar, zanaatkarlar ve köleler yer alıyordu dersek yanılmayız. Sümerler tarihsel miraslarıyla sadece kendi dönemlerinde değil, sonrasındaki pek çok uygarlığa da ilham vermişlerdi. Dini inançlarındaki tanrılar ve onların evreni yönetme biçimleri, toplumların temellerini oluşturmuş, sosyal ve hukuki düzenlemeleriyle adaletin vurgulamışlardır. Sümerler, dini ritüeller ve bayramlarla halkın birlikteliğini pekiştirmiş, ayrıca hukuk sistemleriyle adaletin ve eşitliğin sağlanmasını hedeflemişlerdir. Bu medeniyetin izleri hem yazılı kaynaklar hem de arkeolojik buluntularla günümüze kadar ulaşarak insanlık tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak anılmaktadır. Sümerlerin izlerini takip etmeye devam ediyoruz.